Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. YouTube'daki aldığım geri dönüşlere bakaraktan size çok teşekkür ederim ve buyurun bir sponsorluğumuzun da altında bir mikrofon geldi. Şaka bir yana daha kaliteli bir ses sağlamak için yeni bir mikrofon edindim. Bugün sizlerle güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Kendi ana bilgisayarımı Arch Linux kuracağım. Biliyorsunuz bir süredir Garuda kullanıyordum. Ağır geldi. Ağır geldi derken kendi VRAM'i çok fazla yer kap. Sistemin boşta ne kadar çalıştığını göstereyim. Evet, şunu tabii ki kabul ediyorum. OBS açık ama yine de sistem boş. Yani bu video çekerken bile 4.16 GB çok fazla yer demek. O yüzden Garuda güzel bir sistem, kullanmak isteyen için kesinlikle tavsiye ederim. Kullansın. Ama ben artık özüme dönmek istiyorum. Arch Linux'a geri döneceğim. Sizlerle beraber bugün ana makinemize Arch kuracağız arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek, ben de merak ediyorum bu konuyla alakalı. Size kurulum adımlarını teker teker göstereceğim. Eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz emin olun hiçbir şekilde kafanıza bir soru işareti kalmayacak. Her videoda olduğum gibi part part ayıracağım zaten, merak etme. Yani eğer daha öncesinden bir kurulum yaptıysanız videonun belirli kısımlarına gidebileceksiniz. Şimdi izninizle nasıl kurulum yaptığımı tekrardan bahsetmek istiyorum. Kanalımda bir video var. Nasıl Linux kurulur adı altında bir video. Ama ben gene de bugün burada size ufak bir şekilde göstereceğim. Dostlar, yapmanız gereken Arch Linux sitesine girip buradan ISO'yu indirmek. Dostlar, kurulum adımları da bu şekilde. Torrent'e bastım ve bu şekilde bir indirme ekranı beni karşıladı. OK'ye tıklıyorum. Buradan hızlı bir şekilde yükleyeceğiz şimdi. Ben bu arayı keseyim. Direkt yüklenmiş haliyle geri geleyim sizlere. Evet dostlar, indirmemiz bitti. Şimdi gelelim Arch Linux ISO'muza. Bunu USB'ye nasıl yazdıracağımızı söylemiştim. Brave'de işimiz bitti. Bunu USB'ye nasıl yazdıracağımızı uzun anlatmıştım. Şimdi çok kısa bir tekrar bahsedeyim isterseniz. Arkadaşlar, Ventoy uygulamasını açıyorsunuz. Açtıktan sonra bizden bir sudo parolas istiyor, yazayım. Bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Sonrasında USB'mizi takıp tanıttıktan sonra isterseniz şuna bir tekrar basın. Buradan USB seçin birden fazla bağlantınız varsa. Benim bilgisayarımı yükleyeceğim BIOS GPT olduğu için, yani yeni bir BIOS olduğu için seçeneğinden GPT seçiyorum. Bu şekilde basarsam install, cihazınızdaki tüm veri yok edilecek, devam et. İstiyor musunuz? Evet, istiyorum. Cihazınızdaki tüm veri yok edilecek, devam etmek istiyor musunuz? Evet, istiyorum. Evet dostlar, USB'miz sıfırlandı. İzninizle şimdi açalım. Evet, USB'miz hazır. İçerisine dostlar bir klasör oluşturuyorum. Gelin yeri gelmişken size terminal üzerinden nasıl klasör oluşturursunuz onu da anlatayım. mkdir komutunu yazdıktan sonra klasörün ismini yazıyorsunuz. Aslında bu kadar basit, gördüğünüz üzere. List diyorum. Ventoy çıkıyor çünkü az önce Ventoy adında bir klasör oluşturduk. cd Ventoy'a tıkladığımda da Ventoy diziline gitmiş oluyorum. Bu ne demek? Şimdi size şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere burası az önce boştu. Ventoy isimli bir klasör oluşturduk. Aslında temel işlev bu. İleride daha detaylı terminal komutlarına gelirim. Yani mesela bir dizinde klasör oluşturmak böyle yapılıyor. Onu da yeri gelmişken göstereyim dedim. Evet, USB'miz sıfırlandı. Geliyoruz. Ventoy dizinde iniyorum. Aynen. İndirdiğim Arch Linux ISO'sunu Ventoy'un içine sürüklüyorum ve Move Here'a tıklıyorum. Bu kadar dostlar. Tamamlandı. Bunun bakalım. Evet, 1.3 GB'lık bir ham Arch ISO'muz var. Bu kadar aslında temel olay. Şimdi isterseniz BIOS menüsüne girelim. Arch'tan başlatalım ve sistem kurulumumuzu yapalım hep birlikte. Gibi arkadaşlar, ilk başta klavyeyi Türkçe'ye çevirdim. Ping attım. Network kullanılamıyor dedi. Şu komutu yazdım. ivctl. Sonrasında device list yazdım. Kendi gördüm. Sonrasında station VLAN 0 scan yazdım. Get networks yazdım. Kendi internetimi buldum. Station VLAN 0 connect evimiz internet, yani kendi internetimi yazdım. Şifremi yazdım. Enter'a tıkladım. Exit ile çıktım. Sonrasında tekrardan ping atıyorum. Olmuş yazdım ve Arch install kurulumuna başladık. Arkadaşlar, sistemi nasıl kurmak istediğinizi soruyor. Türkçe bakın %98 demiştim size, en son %90'ı geçti diye. %98 ama ben İngilizce kuracağım sistemi çünkü öyle alıştım maalesef. Abi, klavye dilini hemen başlayalım buradan. Klavye diline TRQ yazacağız. Evet. Evet, umarım görünüyordur dostlar. Ben buradan oraya doğru zoomlamaya çalışacağım. Umarım görüldüğünü varsayaraktan. Yerel dilimizi Türkçe yapalım. Kurulum herkesin anlaması için Türkçe olsun. Normalde İngilizce yaparım. Demiyorum ki İngilizce çok iyi biliyorum ana dilim gibi, ama şöyle bir şey var. İngilizce kullanmaya alıştıktan sonra TRQ aynen. TR aynen. İngilizce kullanmaya alıştıktan sonra maalesef biraz şey olur. Siz diyebilirim. Öbürünü yabancılarım. Şimdi bu UF8'de kalsın. Geri gidelim. Arch Install Language. Bunu da Türkçe'ye alalım. Türkçe olsun. Sonrasında olmadı değiştiririz. Aynalar ve depolar. Özel bölge seç.
seçelim. Burada Türkiye'yi seçmemiz gerekiyor. Bir dakika, Türkiye, tamam, buldum. Özel sunucu ekle. Özel sunucum yok abi. Özel sunucum yok. Özel depom da yok. Disk. Evet dostlar. Dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın, videoyu çok fazla kesiyor olabilirim ama inanın eksik bir yer yok. ZRAM üzerine swap kullanmak ister misin diye soruyor. Buna evet diyeceğiz. Birleşik çekirdekleri görüntüle. Buna gerek yok. Ana bilgisayar adı Arch Linux. Bunu siliyorum. Arch Emir yapacağım. Arch Emir yapacağım bunu. Tamam, okey. Authentication kimlik doğrulama demek. Bu niye İngilizce? Bu Authentication kimlik doğrulama demek arkadaşlar. Root parolasını buraya bir tane parola koyuyorum. Siz de root parolanızı düzgün koyun ve kimsenin öğrenemeyeceği şekilde koyun arkadaşlar. Bir kullanıcı hesabı oluşturmamız gerekiyor. Kullanıcı hesabı ekleyelim arkadaşlar. Kullanıcı adım ne olsun? Emir olsun kullanıcı adım. Bir tane parola koyuyorum kendime. Emir bir süper kullanıcı olmalı mı diye soruyor. Yani hani işlemler yaparken sudo yazıp da devam ediyoruz. Evet yani arkadaşlar, Emir bir süper kullanıcı olmalı, bunu evet diyoruz. Onayla ve çık diyelim. Başka bir kullanıcı eklemek istemiyorum. Onayla ve çık diyelim. Sonrasında U2F login setup diyor. Bu zaten bulunamadı. Bu farklı bir cihaz. Bunu geçiyoruz. Profil kısmına geliyor. Profile tıklayalım. Tür diyorum. Burada nasıl bir şey istersin onu soruyor. Desktop mu, minimal mi, server mi, Xrock mu? Ben desktop, yani masaüstünü istiyorum. Ondan sonra hangi masaüstlerini indirmek istersin diye soruyor. Arkadaşlar ben burada KDE Plasma'yı indireceğim. Onu kullanıyorum. Size de onu kullanmanızı öneririm. Fakat eğer bilgisayarınızın sistem gereksinimleri bu konuda yeterli değilse size önerebileceğim XFCA var. Ya da daha ben Android temasında bir şey istiyorum diyorsanız GNOMe'u kullanabilirsiniz. Ben eğer masaüstü Windows gibi bir şey istiyorum diyorsanız o zaman da Cinnamon'u kullanabilirsiniz. Android için de GNOME, Android'e benzer bir tema için de GNOMe'u kullanabilirsiniz. Ben burada KDE Plasma, evet, tür diyelim. Desktop, tamam. Ben burada KDE Plasma'yı seçtim. Devam ediyoruz. Aplikasyonları seçiyor. Bluetooth, ses vesaire. Burada bakalım Bluetooth konfigüre etmek ister misin diye soruyor. Evet dersen Bluetooth etkin, sesi de Pulse Video. Arkadaşlar ağ yapılandırmasını Network Manager olarak seçtim. Ek paketlere gerek yok arkadaşlar. Onu sistemi kurduktan sonra yapabiliriz. Zaman dilimini seçeceğiz. Zaman dilimini İstanbul Avrupa'ydı yanlış hatırlamıyorsam ama net değil. Hani bir bakalım tekrar. Yanlış hatırlıyor olabilirim çünkü kurulumu bayağı olmuştu önceden yapmayalı. Avrupa İstanbul, aynen bunu seçeceğiz zaman dilimi olarak. Otomatik zaman eşitlemesi etkin install seçeneğine tıklıyorum ve evet'e tıklıyorum. Dostlar sistem şu anda kuruluyor. Buraları keserim. Evet dostlar. Şunu bir göstereyim. Gördüğünüz gibi paketleri indirmeye başladı. Burada şöyle bir olay var. Şunu yaklaştırabilirim sanırım. Dostlar bu şekilde paketlerimizi indiriyor. Yaklaşık 1.5 GB ya 700 MB'lık bir indirme yapacak. 1.5 GB'lıkta toplam bir alan kaplayacakmış indireceği dosyalar. Bu dosya indirimi bittikten sonra ben tekrardan sizin yanınıza geleyim. O zaman oradan devam edelim. Evet dostlar, gördüğünüz üzere 1.5 GB'lık yani 700 MB'lık indirme bitti. İkinci bir 700 MB'lık indirmeye daha girdik. Ya bu şekilde çok fazla dosya indirecek. Sakın kafanız karışmasın. İndirdiği dosyaları da şuradan zaten okuyabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kurulum bitti. Burada ne yapmak istersin diye soruyor. Ben sistemi yeniden başlatacağım. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet dostlar, bu şu an 4. sıfırdan kurulum. USB'yi 4 kere baştan taktım. Ya aslında olay şu, kuruyor, bir problem yok fakat Hyperland'i seçtiğim için bir tanesinde ya Hyperland ekranına ulaştım, başka bir sıkıntı çıktı. Arch Linux ekranına ulaşamadım diğerinde. Diğerinde başka bir sıkıntı, diğerinde başka bir sıkıntı, artık abi error aldık. Broken pipe dediği şey mi acaba, ses dosyaları olabilir ya. Neyse bakalım ne olacak bilmiyorum. Umarım artık Arch Linux arayüzüne ulaşırım diye ümit ediyorum. Çünkü KDE Plasma'yı seçtim sadece. Bir indirme daha yapıyor. Neyse bakalım ne olacak artık. Şu bilgisayarın içinden video çekmeye geri dönmek istiyorum. Elim ağrıdı yani. Neyse bakalım, umarım ulaşacağız yani arayüze. Burada da son paketleri kuruyor anladığım kadarıyla. Kurulum bitsin. Şöyle Wayland, KDE Plasma'yı seçtim. Wayland'le kuracak sanırım. Artık tam bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz dostlar. Şu arayüze bir ulaşabilirsem tekrardan yanınızdayım. Ben Arch Linux'u ilk öğrenmeye, Arch'a ilk geçtiğimde, Arch Linux'u ilk bilgisayarıma kurduğumda yıllar önce hiçbir ne kaynak var ne bir şey var. O zaman bile bu kadar sıkıntı yaşamamıştım. Abi yeni
güncelleme falan mı getirdiniz? Bu ne böyle ya? Neden yani Hyperland'i seçtiğimde sıkıntı yaratıyorsun? Neyse arkadaşlar, girdik bir şekilde. Bu kadar sinirleneceğimi düşünmemiştim. Kusura bakmayın. Neyse, geldik sonunda. Şu bilgisayarı bir adam edeyim. Açılış ekranında da X11 yok zaten. X11 yok. Wayland üzerinden açtık bilgisayarı. Kayıt almaya tekrar bunun üzerinden başlayacağım. Siz muhtemelen o araları görmezsiniz. Direkt OBS'ten hiçbir şey yokmuş gibi kayıt almaya başlarım. Görüşmek üzere. Evet. O kadar. Dostlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. İkinci gündeyim. İlk gün biraz talihsizlikler yaşadık. Kuramadık, edemedik. Gece geç oldu. Çok fazla kayıt almışım. Telefonun bir standı yok. Bilgisayara böyle ekranına çevirmeye çalışıyorum. Bir yandan elimle tutmaya çalışıyorum. Terminale yazı yazmaya çalışıyorum falan. Korkunçtu. Bir şekilde bitti. Bir şekilde işte kayıtları toparlayabildim. İnanın zordu. Sadece şöyle bir detay var. Maalesef ben çok akıllı olduğum için OBS'i yükledim. Kayıt tuşuna bastım. Normalde bunu yapmıyorum. Normalde ayrı ayrı kayıt alıyorum. Ayrı ayrı montajlıyorum, daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Siz de düşünüyorsanız eğer uğraşmayı, siz de öyle yapın. OBS'ten kayıt aldım. Bütün Linux'u kişiselleş. Yani Arch Linux'u komple baştan sona değiştirdim. Kendi kullanacağım gibi yaptım. Butonları ekledim. İkonları değiştirdim. Terminali değiştirdim. Ya o kadar çok şey yaptım ki, şunları animasyon ekledim. Arkasının blurluğu, arkasına saydamlık ekledim. Yani tonca uygulama yükledim. Hani o kadar fazla şey yaptım ki. Ve ben bunların hepsini kayıt aldım ve kayıtların hepsi şu an silinmiş, sıfırdan baştan gördüm ve kriz geçirdim. O yüzden şöyle bir karar aldım. Bu video birinci video olsun. Arch Linux'u yükleme videosu olsun. Tüm inceleme videolarını böyle yapmayacağım. Diğerlerini tek seferde inceleyip bitiririm. Burada biz kendi bilgisayarımı, Arch Linux'u kurduğumu izlemiş olalım. Siz de kurun. İkinci çekeceğim videoda mesela Arch Linux'u nasıl kişiselleştirdiğimi anlatabilirim. Oturum başlatıcım Wayland bu arada, haberiniz olsun. KDE Plasma'yı yükledim sadece. O kadar. Söylemek istediğim başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video geçirmişsinizdir. Arch Linux'u kurmak biraz sıkıntı arkadaşlar. Bunun farkındayım. Kuruluma önce bir sanal makinede test etmenizi öneririm. Sanal makinede test ederken nerede takılırsanız takılın yazın. Sizlere cevap vereceğim. Sizle beraber bütün problemlerin üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.